Merhaba arkadaşlar, ben Stein, Age of Empires Mobile'ın yeni bir bölümünden hepinize merhabalar hocam. Şimdi biliyorsunuz ki beta'ya 5 kahraman eklendi. Bundan önceki videomuzda söylediğimiz gibi bazı kahramanlar ortaya çıkıyor, bazı kahramanlar böyle görüyoruz diyoruz ki bu mu gelecek, bu mu gelecek diye. Her zaman aynılar gelmiyor ama bazıları geliyor. Şimdi Zhao Yun'umuz geldi, süvari ve savaşçı olarak geldi arkadaşlar. Öncelikle bunlara bir bakalım. Daha sonrasında detaylarını inceleyelim. Ne var, ne gibi özellikler var, hangi komplara entegre edilebilir gibi görebiliriz. Şimdi Fatih William geldi. Hocam hiç beklemediğimiz durumlar. Burada üste gelelim. Üste. Hocam burada Scipio Africanus'umuz var. Biliyorsunuz ki bu Rogue'da da var zaten. Bu Robin Hood'umuz zaten klasik. Bu gelmedi. Napolyon'umuz zaten biliyorsunuz ki bu son şeyde eklendi. Ondan sonra gelene bakıyorum hemen. Zaten şeyimiz var. 5. Henry'miz var. Onun dışında hemen bakıyorum. Diğeri nerede hocam? Bizim asıl baba nerede? Baba burada. Alparslan. Bir Alparslan'ımız var hocam. Alparslan'ın da komutan becerisinde aslan var hocam. Bir de ekstra adını zar zor okuyabileceğimiz Dajan Gyum var. Artık herhalde böyle okunuyor. Bir de bu kahramanımız var. Yenileme ve buff olarak gördüğümüz için direkt destek komutanı olarak nitelendirebiliriz. Fakat imzaları ve ekstrasında kendi özelleştirebilir becerileriyle nerelere gidebilir bilemiyoruz. Şimdi sizlerle beraber önce bu ablamızdan başlayalım isterseniz. Ablamız Asya tarafından biri zaten. Yani çok da detaylarını kurcalamadan devam ediyorum. Şimdi ana komutan becerisi diyor ki birimlerini yeniler. Yani ana komutana koyduğu zaman yine birim yeniliyor. Kahraman verdiği strateji hasarını 9 saniye boyunca arttırıyor. Şimdi strateji yükü eğer fazlaysa, strateji hasar çıktısı eğer fazlaysa ana komutandayken bu işe yarabilir. Ama ana komutanda değilse hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Bir de burada gördüğünüz gibi imza becerisinde yine birim yenileme var ve diğer iki kahraman stratejisini ve kudretini daha Jang Geom karşılık gelen diyor temel nitelikleri şu kadarına diyor. Eşit miktarda arttırır diyor. 3 kez birikir ve kaldırılamaz. 3 kez birikiyor ve kalıyor. Bu da strateji ve kudreti kahramanınkini karşılık gelen temel niteliklerini şu kadar oranla diyor arttırırım. Şimdi imza becerilerinde özelleştirebilir beceri var mı diye bakarken var. İstihkam kuvvetlendirmesi var. Kumandan imza becerisi kullandığında özelleştirilebilir beceri hasarı. Biz de bunu fullleyerek bakıyoruz fix. Şimdi yakınlaştırdık. Kumandan imza becerisi kullandığında diyor özelleştirilebilir beceri hasarı %6 artar. Bak özelleştirilebilir beceri hasarlar artıyor ona göre. Özelleştirilebilir beceri kullandığında ise diyor imza becerisinin etkinleşme ihtimali %2 artar. Fullediğimiz zaman da mı 2 arttı? Oha biz bunu fullledik. En fazla 4 kez birikir. 2, 4, 8. Yani pasif zaten hani belli bir oranda belli bir koşuldan sonra oluyor zaten gördüğünüz gibi. %6 çok tatmin etmedi. Evet bir destek kahraman zaten. Çok ama bir tatmin etmedi. Şimdi burada zaten mızrağa geliyor. Mızrakta ya Belisarius'a ya da Hannibal gibi bir komutanda süvariye eklenebilecek bir kahraman şu anda. Yani çok şey yapamadım. Abi Alparslan'ı en son incelemek istiyorum. İzninizle çünkü tadını çıkarta incelemek istiyorum. Şimdi aramıza stratejik süvari olarak gelen Fatih William, ilk İngiltere kralı arkadaşımız. Ben öyle biliyorum şahsen, doğru mu yanlış mı hatırlamıyorum. Arkadaş gayrimeşru bir şeymiş. Az önce de bir yerden baktım yanlış mı hatırlıyorum diye. Gayrimeşru bir kralın evladıymış. Ondan dolayı bazı lakapları varmış arkadaşın. Onu şimdi söylemeyeyim burada. Şimdi Fatih William, orası bizi ilgilendirmiyor. Birim yenileme. Yine burada zaten gördüğünüz üzere destek ve buff olarak gelmiş Fatih William. Abi adı Fatih gören her komutanı bunlar, her kahraman onlara destek yapıyor. Birimleri yeniler. Yenileme oranı strateji bonusu olarak ana hedefin kumanda zırh ve stratejisini azaltıyor. Tabii bir Hannibal'lık ufaktan sezdik. Ayrıca birliğin hasar verdiğine diyor 9 saniye boyunca şu kadar ihtimalle düşman birliğin kudret savunmasını veya strateji savunmasının düşük olanını kullanarak hesaplama yapar savaş şeklinde. Yani karşı tarafa debuff atıyor. Klasik olarak şunu söyleyebilirim. Debuff atıyor. Hannibal gibi. Hannibal debuff'tan çalıyordu. Bu debuff atıyor direkt. İmza becerisine geldiğimiz zaman her 6 saniyede bir birliğin alınan hasarını şu kadar azaltıyor ve işaretli türde becerilerin alınan hasarı 3 saniyenin ek olarak şu kadar azaltıyormuş. Bir hasar azaltma var. Şimdiye kadar iyi aslında. Bir düşman birliği işaretli türde bir beceri etkinleştiğinde senin kahramanının ayrı tür beceri hasarı 3 saniyede şu kadar arttırılırmış. İmza becerilerinde özelleştirilebilir direkt bakıyorum. Taht iddiası. Abi bir şey söyleyeceğim. Bunlar arası tarih yapıyor. Çünkü ben bakmıştım Fatih William'a. Fatih William
5 yıl isyancılarla beraber savaşıyor. Tahtını sağlamlaştırabilmek amacıyla. E, Burada da e, yani tabii ki şey daha fazla da taht iddiası diye bir özelleştirebilir imza becerisi aslında. Hani tahta sahip olmaya çalışmış sürekli isyancılarla savaşıp aslında tam 5 yılın sonunda e, imzayı da o şekilde bilmiyorum. Çok şaşırtıyor. Bu kahraman imza becerisi kullanıldığında diyor diğer kahramanlar imza beceri hasarı şu kadar artar ama biz bunun full oranlarına baktığımız için %6 artar. Beceri türü bu kahraman imza becerisinden farklıysa %6 hasar artışı. Şimdi şöyle dördüncü sezon gibi değil bence imza becerileri. Hani tamam güzel mi? Eyvallah var. Tamam kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Farklı mı? Tabii ki farklı imza becerileri. Ama dördüncü sezonda yok %40 hasar bilmem neleri. Hani atıyorum şu anda. Yani inanılmaz derecede yüksek şeyler çıkıyordu. Hani burada biraz daha düşük. Şimdi Fatih William'da destek ve buffçı olarak gelmiş. Destek ve buff yapıyor mu? Yapıyor. Bence diğer birim yenileyiciye göre hasar konusu azaltma ve artış konusunda biraz daha iyi bir komutan. Şimdi Zhao Yun'a bakıyoruz. Zhao Yun'umuzun ana komutan becerisinde. Şimdi burada ne diyor? Saldırı ve buff. İkisi de var. Düşman bile kudret hasarı atıyormuş. Kudret burası. Şimdi ben her kahraman geldiğinde aynı şeyi söylüyorum. Tekli hedefe hasar atıyorsa eğer komutan çok yüksek hasar çıktısı lazım ki hızlı hızlı eritebilsin. Ama toplu alana 3 kahramanı işte 3 kompa, 5 kompa, 4 kompa bu şekilde alan hasarı atan komutanlar ana komutan olarak bahsediyorum. Bunlar daha yüksek hasarlar çıkartabildiği için çünkü savaşlarımız artık alan savaşları olduğu için birebir savaşımız olmadığı için bunlar benim için daha faydalı. Ama tekil hedefe saldırı yapıyorsa şurada gördüğünüz hasar oranının çok çok yüksek olması lazım. Şu anda birinci seviyede şu kadar gayet güzel görünüyor. Tabi bunu fullledikten sonra da bakılması lazım. Ona göre tercih edilmesi lazım. Şimdi kritik vuruş yapabilir. Etkisini 15 saniye süren bir yığın bulut ejderi işareti uygulayıp diyor 6 saniye boyunca bildiğin aldığı hasarı şu kadar azaltıyor. Bak hasar azaltma özellikleri çok iyi. Toplu olarak hasarı azaltıyor. Yani gelen işte strateji, kudret bilmem ne saymıyor. Diyor ki ben hasarı azaltırım. Şimdi hasar azaltma özellikleri gayet güzel. Tamam. Ama ana komutan yaparsanız kullanabilirsiniz. Kahramanlarından herhangi biri ikinci vuruş becerisi etkinleştirdikten sonra demek ki ikinci vuruş var. Birliğe 15 saniyeliğine bir adet bulut ejderi işareti uygular. 3 birikimi ulaştığında birliğin uyguladığı tüm bulut ejderi işaretlerini tüketir ve kudret hasarı şu kadar diyor. Kudret bonusu ve kritik gerçekleştirebilir tekrardan. Ayrıca şu kadar ihtimalle Zayun ve bir sonraki kahraman 3 saniyeliğine çifte saldırı haline girmesini sağlar. Tamam. Çifte saldırı yapıyor. Kritik vuruş yapıyor. Hasar azaltma sağlıyor. Çok iyi. Bu beceride şu kadar temel kritik vuruş oranını bulur. Daha birinci seviyedeyiz bu arada. Daha gitgide artacak bu. Zoe'un öğrendiği özelleştirebilir. İkinci vuruş becerisi verdiği hasarı şu kadar azaltır. Ve tetikleme ihtimallerini şu kadar da arttırıyormuş. Hasar azaltıyor. İkinci vuruşunun. Dikkat edelim. Ve tetikleme ihtimalini şu kadar arttırıyor. Şimdi imza becerisine gelelim. Ejder alameti diye. Normal bir saldırı ardından diyor. Fullleyelim. Yine %5'lik düşük bir oran. Dönüşün olarak şu etki kritikse eyvallah. Şu geçiş yapar. Ee, Arasında geçiş yapıyormuş. Tüm kahramanlar özelleştirebilir. İkinci vuruş becerisi etkinleştirme ihtimali 6 saniyeni %5 arttırır. Etkinleşme ihtimali %5 bilemedim. Hani %5 ekstra kritik, %5 hasar desteği olsa ayrı. Diğer özelleştirebilir ikinci vuruş becerisinin mühür yüzüğü becerileri hariç anında kullanır ancak hasarı %15 azaltır. Şimdi bu kahramanda şöyle bir şey var. Bir şey veriyor ama bir şeyinizi de alıyor. Bir yere azaltıyor ama bir yere de yükseltiyor. Böyle bir kahraman veya komutan hangi tarafta kullanmak istiyorsunuz? Zavion hasar azaltma ve buff etkilerini ben beğendim. Ama dediğim gibi diğer kahramanlardan farklı olarak şunu diyor. Şunu azaltırım, şunu yükseltirim diyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Şimdi bunu soranlar şey olarak diyecekler. Lubu ile olabilir mi? Evet kritik vuruş olanları var. Ama kritiği düşürürse bizi Lubu'yu sıkıntıya sokabilir. Bunu daha detaylı incelememiz lazım. Daha detaylı entegre. Bir de zaten önerdiği komplara da bakarız. Oradan ilerleriz. Şimdi Scipio Africanus'umuz var. Şimdi bu abimizi de inceleyelim. Bu da destek ve buff olarak gelmiş. Kılıçlı ve savaşçı. Ana komutanı incelediğimiz zaman diyor ki birimlerini her saniyede bir yeniler diyor. Kudret bonusu olarak. Diğer kahramanların imza aktif becerisi şu kadar imza aktif beceri arttırma çok önemli bu arada. Çok güzel bu. Ve onların etkinleştirme ihtimali 9 saniye boyunca şu kadar arttırır. Mükemmel ama ana komutan olursa. Kumandanın imza aktif becerisini etkinleştirdikten sonra birliğin aldığı hasar 3 saniye boyunca azaltır. Şimdi bunun oranı çok önemli.
3 saniye boyunca azaltıyor. Karşının gelen skill'lerine üzerine de denk gelirse inanılmaz şekilde destek sağlayacaktır burada. Ama hasar azaltma etkisi kaça kadar çıkacak? Onu da sağlam. Mesela 15-20'ye rahat çıkar diye düşünüyorum. 5 defa tetiklendikten sonra birliğin fetih haline girer diyor. Bu süre boyunca etkinleştirme sayısı biriktirilemez ve 6 saniye sürer. Bu hal boyunca kumandanın imza aktif becerisi kritik vuruş yapabilir. Kumandan bu zaten. Kritik vuruş oranı. Kılıçlara kritik vuruş. Farklı. Şu kadar ve etkinleşme ihtimali şu kadar artıyormuş. Ayrıca birliğin beceri hasarı aldıktan sonra derhal birimlerini yeniler. Yani beceri hasarını attı sana otomatik hemen yeniliyor. Hiçbir şart koşmuyor. Beceri hasarını yediğin an birimlerini yenilerim diyor. Her 3 saniye bir defa tetiklenirmiş. Savaşa girdiğinde derhal 6 saniye boyunca fetih haline girer. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Burada yani sıkıntı dediğim böyle bir olay var diyeyim. Sürekli imza yediğin toplu bir alanda kaldığın zaman o zaman bu komutan ya da bu kahraman her skill aldığında e, kumandan becerisi yediğinde birim yeniliyorsa burada zaten 3 saniyeden fazla bir kez tetiklerim. Tamam 3 saniyede bir tetiklense de inanılmaz güzel bir yenileme yaparsa eğer kompu sağlam ayakta tutabilir. Yani toplu savaşlar içerisine girilebilir. Şimdi burada şöyle tek kişilik ordumuz var. Burada bunlarla beraber zaten entegresi yapılacak. Biz şu anda sadece imza becerisi özelleştirilere bakıyoruz. Tek kişilik ordu. Bunun da bir hikayesi illaki vardır. Birliğindeki diğer kahramanların imza aktif beceri etkileştirme ihtimali %15 süper. Bir imza aktif becerisi kullanıldıktan sonra ama diyor ki diğer kahramanlarına buradan dikkat çekeyim. Bir imza aktif becerisi kullanıldıktan sonra birliğindeki diğer tüm kahramanların imza aktif beceri hasarı 3 saniye %15 artar. Şu ana kadar gördüğüm en iyi imza becerilerinden bir tanesi. Özellikle bu sezonda neredeyse şu anda en iyisi diyebilirim. Şimdi geldik Vava'ya. Evet okçu olarak geldi. Bilmiyorum Mulan'ı mı diriltecek yoksa yani Mulan için şu anda şimdi bu aktif saldırı Mulan'ımız ikinci vuruş. Burada ne yapacak bilemiyorum. Ana komutana bakmak lazım öncelikle. Öndeki Konya alanda şu ana kadar gördüğüm toplu hasar yapan tek komutan. En fazla 3 düşman birliğe kudret hasarı atar. Acaba Mulan tekil hedeflere hasar attığı için düşük kalmıştı alanda, bir de canları çok düşük olduğu için düşük kalmıştı Mulan. Acaba bununla gelmesiyle ana komutana bu çekilebilir mi? Ama Mulan'ın da ana komutan becerisi ve yıldız becerileri çok iyi. Şimdi burada yıldız becerilerini incelemedik ama yıldız becerileri illaki iyidir. 3-5 yıldız diye. Önündeki Konya alanda bulunan en fazla 3 düşman birliği kudret hasarı yapar. Verir ve diyor kaçış etkisi uygulayarak 9 saniye boyunca her saniyede savunmanın yüzde şu kadarını yok sayan kudret hasarı almasına sebep olur. Süper. Savaşa girdiğinde öfke kazanır. Geçtik imzaya. Düşman birliğine kaçış etkisi uygulayarak 9 saniye boyunca her saniye 5.90 savunma yok sayan kudret hasarı. Bak savunmasını direkt yok sayıyor. Bak bunu altını çiziyorum. Direkt karşı tarafın savunmasını yok sayarak kudret hasarı atıyor. Şu kadar diyor hasarı almasına sebep olur. Düşman birliğine zaten senin birliğin tarafından kaçış hali uygulanmışsa eğer mevcut kaçış hali anında sonuçlanır. Her 3 saniyeden fazla bir kez sonuçlanabiliyormuş. Toman toynaklar kritik vuruş hasarı veremez diyor. Toman toynaklar diyor. Şimdi Alp Yiğit. Çok iyi hocam. Çok güzel olmuş Alp Yiğit. Oranlar yüksek geldi. Düşman birliğine kudret hasarı verir. %160. Hedef kaçış halindeyse fazladan bir kez daha kudret hasarı yaparmış. Daha sonrasında hasar oranı %20 kudret bonusu olarak veriyormuş. Hedef kaçış halinde değilse 6 saniye boyunca her saniye savunmanın %10 kadarını yok sayan kudret hasarı 6 saniye boyunca %10 yok sayıyor. Şimdi Alp Yiğit toplu hasar atıyor. Alp Yiğit sürekli karşı tarafın savunması yok sayan kudret hasarları atıyor. Daha sonrasında diyor ki hedefin kaçmasına sebep olur diyoruz. Bir de zorla kaçtırtıyor. Şimdi aktif bir gem takılması lazım buraya gördüğünüz üzere. Etkinleşme ihtimali de %30. Fullediğiniz zaman da %30. Şimdi komutanlara baktığımız zaman genel anlamda destek komutanları çok fazla gelmiş. Şimdi Alparslan falan tam çok destekleri, bunlar ana komutan. Bunlar direkt hasarcı komutanlar ki Alparslan bir ana komutan. Apaçık belli zaten gördüğünüz üzere. Diğer komutanlarda da işte adını az önce söylediğimiz işte destek, sürekli birim yenileme olarak verenler de ayrı bir buffçı. Ama birim yenileme biliyorsunuz ki savaşta çok hızlı bittiği için bizim kompumuz sağlam durması lazım ki ayakta birim yenilemeler bize fayda etsin. Ama şimdi atıyorum karşı taraf her vurduğunda sana saniyede 10-15k, 20k askerini götürüyorsa en az
Şimdi senin birim yenilemen yetişmeyecek. Sen öncelikle sağlam duracaksın. Savunmaları, can gemleri, bunun gibi gemlerimiz işte kompa göre çok sağlam durması lazım ki birim yenilemeleri bize çok fazla fayda sağlayabilsin. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Bunları tabii ki daha inceleyeceğiz. Şimdilik Alparslan Baba'yla videomuzun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hocam Allah'a emanet olun.